Horrorbox TV'den herkese merhaba. Değerli dostum Serdar Ağa'yla tekrar kamera karşısındayız. Tekrar sizlerleyiz. Bugün çok önemli bir konuğumuz var. Konuğumuz değil, bizim için gerçekten çok büyük bir gurur kaynağı. Yeni Limited Edition saatimizi geçenlerde tanıttık. Frederic Constant High Life Automatic Horrorbox Limited Edition. Tam ismi de bu. Evet. Söylerken bile aslında heyecanlanıyorum. Çünkü gerçekten çok uğraştığımız, üzerine çok özen gösterdiğimiz bir proje oldu. Bu projenin diğer projelerden bence çok büyük farkları var. Bizim için de bir milat aslında Limited Edition projelerimizle ilgili. Ben saate geçmeden önce bu işin arkasındaki en önemli isim olan Serdar Oğal'a Horrorbox neden Limited Edition saat yapar sorusunu yönelteyim. En başından başlayalım. Birincisi ben bu işin arkasındaki en önemli isim olmaktan biraz artık böyle hani sıkıldım demeyeyim de yoruldum. Maalesef bu tarz projeler yoruyor Biliyorum. ve kolay kolay da sorumlulukları paylaşamıyoruz. Doğru. Her ortamda her şekilde bir arada olamadığımız için sorumlulukları bölüştüğünde bu detayları bir araya toplamak zor oluyor. O yüzden bir kişi, o da ben oluyorum bu konuda. Doğru. Evet. Neden Limited Edition yapıyoruz? Burak, biz seninle olan dostluğumuz da bu hobimiz, sevdiğimiz saatler sayesinde oldu. Çok uzun süredir de hem kader birliği yaptık hem çok iyi arkadaşlık kurduk. Bu Limited Edition'ları yapmamızın sebebi de yeni dostlar yakalamak. Hobiler paylaşılınca güzel. Bu hobileri, yani hobimizi paylaşmak için yapıyoruz. Başlarda ufak adetlerle gidiyorduk ama şimdi bayağı bir genişledik. Birçok yeni dostumuzla tanıştık ve tanışmaya da devam ediyoruz. Asıl sebebimiz, birinci önceliğimiz tamamen bu. Evet. Çalıştığımız markalara, yaptığımız modellere, projelerin baştan sona çok büyük titizlikle, sorunsuz bir şekilde halledilmesini de gözden kaçırmamak Kesinlikle, lazım. Yani. aynen öyle. O zaman yavaş yavaş modele geçiyorum. Modele geçerken aslında biraz markadan bahsetmek lazım. Çünkü okurlarımızın, takipçilerimizin pek de aklına gelmeyecek bir markaydı. Biz sonuç itibariyle modele ettiğimiz 2 tane WhatsApp grubu var. Bunun dışında sosyal medya hesaplarımızdan bize ulaşan yeni Limited Edition saatinizi nasıl alabileceğimizi ya da henüz daha belli olmadan tahminlerini belirten de takipçilerimiz vardı. Aralarında Frederic Constant yok gibi bir şeydi neredeyse. Dolayısıyla evet, kimseden gelmedi o yorum. Senin tabirinle ters köşe yapmış olabiliriz. Evet. Neden Frederic Constant? Frederic Constant iyi bir marka. Son dönemde özellikle yaptığı kalibrelerle de ses getirmeye başladı. Birçok detay anlatabilirim ama tabii benim ikinci önemli saatimdi. Doğru. Seninle bir anısı olduğunu hatırlıyorum. Baume & Mercier'den sonra Frederic Constant almıştım bir tane. Yani mekanik anlamda ikinci saatimdi. Çok da sevdiğim bir saatimdi. Sonra babama verdim. Babam da saati hani yok etti resmen, yani kullanılamaz hale getirdi. Çok severek kullandığım bir saatti. Neden Frederic Constant sorusunun cevaplarından biri de biz tabii bu projeleri yurt dışıyla birebir yürütmemiz çok zor oluyor. Türkiye'deki kontaklarıyla, distribütörleriyle, bayileriyle, butikleriyle neyse bir ilişki içerisinde olmamız lazım. Frederic Constant da son dönemde D Saat'le çalışıyor ve D Saat tarafından Türkiye'de temsil ediliyor Frederic Constant. Biz D Saat'le daha önce de 2 tane proje yapmıştık. Onlarla tabii bu projeyi yapmak bizim tercihlerimizden biriydi. Yine çok iyi başladık, çok iyi götürüyoruz. Sonucuna da çok yakın zamanda ulaşacağız. Asıl sebepler dediğim gibi Frederic Constant'ın hem marka olarak başarılı bir marka olması ve bu tarz projelere açık olması, bir de Türkiye'deki temsilcilerinin, kontaklarının bizim zaten senelerdir büyük bir uyum içerisinde çalıştığımız bir firma olması. Evet, kesinlikle katılıyorum. Ufak bir şey ekleyeyim bu arada. Frederic Constant'la Horrorbox'ı aslında ben birbirlerine benzer görüyorum. İkisi de genç markalar ve çok kısa zamanda gerçekten çok güzel işler başaran ve tanınır hale gelen markalar. Bu bakımdan da ben biraz bize benzettiğimiz için ona açıkçası böyle bir duygusal yakınlığım da vardı yani. Frederic Constant'ın içerisinde pek çok farklı ürün grubu var. Farklı fiyat segmentlerinde farklı fonksiyonlar, özellikler ve tasarımlar içeren. Biz burada High Life'ı seçtik. High Life seçmek için kafamızda aslında birçok neden vardı. Çünkü saate baktığınızda da bunları görebiliyorsunuz. Yani o saatin aslında bizim Limited Edition projemiz için biçilmiş kaftan olduğunu biz ilk baştan beri fark etmiştik. Frederic Constant'tan gelen pozitif geri dönüşlerle zaten start'a bastık ve buraya kadar getirdik. Ama bir de senin ağzından dinlemek istiyorum. Neden High Life seçtik? Bizim daha önce yaptığımız 4 tane limitli saate bakarsan 3 tanesi bayağı bir komplikasyon içeriyor. Kesinlikle. Bunların içinde 4.'sü de, daha doğrusu 3. sırada ama 4 saatten 3.'sü de böyle 3 kollu bir saatti, tarih göstergesi olan. Daha yüksek adette bir saat yapmaya çalıştığınız zaman mecburen yine daha simple bir saat seçmeniz lazım ki insanlara bunu bir şekilde beğendirebilmek için. Dolayısıyla ben 3 kollu bir saat bakıyordum yine. Baktığımızda Frederic Constant'ın bize yaklaşımında normalde koleksiyonda 41 milim olarak sundukları saati bize 39 milim yapma sözüyle başladı olay. Zaten 39 milim aslında şu an onların kendi normal stok modellerinde de kullanacaklar. Daha web sitelerinde en son baktığımda yoktu henüz. 39 milimi koymamışlardı ama bizden önce bir proje daha yapmışlar. 39
39 milimle daha deneme amaçlı. Bizimki de ikinci proje oldu 39 milim ve bazı şeyler var böyle içgüdülerle yürüyor. Karar vermiyorsunuz. Katılıyorum kesinlikle. Frederic Constant'la biz bunu ilk konuşmaya başladığımızda bende o ışık yanmıştı yani. Tamam dedim biz bu işi bitirdik. Evet. O dönemde biliyorsun farklı markalarla da konuşuyorduk. Farklı markalarla önümüze bir sürü engebeler çıktı yani. Doğru. Onları aşmaya çalıştık beraberce. Bu markaların bilerek yarattığı bir şey değil ama markanın kendi iç yönetimiyle ilgili şeylerdi. Mutlaka. Ama Frederic Constant'la zaten içgüdüsel olarak ben bu işin olacağını biliyordum ve nihayetinde başladık ve sonuna doğru gidiyoruz yani. High Life'ı seçmekle ilgili benim de tasarrufum şöyle oldu. Sen de biliyorsun belki son geçtiğimiz geride bıraktığımız 10 yıla baktığımızda saatçiliğin en parlayan yıldızlarından bir tanesi entegre bilezikli lüks spor saatleri oldu. Kesinlikle. High Life bu işi gerçekten çok güzel başarıyor. Özellikle 39 mm kasa çapındaki modele, versiyona bakacak olursak gerçekten mükemmel bir bileziği var. Kasanın bütün hatlarını, kendine özgü hatlarını çok güzel takip eden bir bilezik. Aynı zamanda kolay değiştirilebilir bir bilezik bu. Bunu söylememin nedeni kutu setinin içinde bir tane de kauçuk kayışımız olacak. Üzerinde kadran rengiyle aynı dikişleri taşıyan. Tabii işte o da Frederic Constant'ın sunduğu avantajlardan biriydi. Kesinlikle. Yani kauçuk kayışı bile bize özelleştirme sözünü verdiler. Doğru. Ki bunu da yapıyorlar. Bir de şey de var yani bu hızlı değiştirilen kayışlarda özellikle toka clips olayı çok önemli. Yani bizim gelen ikinci kayışımız, kauçuk kayışımızda kendi tokası var. Kesinlikle. Dolayısıyla ilk bileziği çıkarıp kenara koyuyorsun. Tokalı olan kauçuk kayışı takıp hemen hayatına devam edebiliyorsun. Yani biz tabii çok aşırı kişiselleştirmelere gitmiyoruz. Doğru. Genelde kadran rengini değiştirerek giriyoruz bu işe. Burada kadran rengini değiştirdik. Bize özel sarı bir kadran yapılıyor. Fakat gel gelelim High Life modelinin kadranında orijinalinde olan zaten o efekt diyelim. Dünya efekti, yerküre efekti. Evet. Saate çok farklı bir özellik katıyor. Kesinlikle. Yani her renginde karşına değişik bir efekt çıkıyor oradan. Doğru. Dolayısıyla biz bir kadran kişiselleştirmiş olduk ama karşımıza çıkan efekt normal stoktaki modellerden çok daha farklı. Gerçekten de High Life'ın imza detaylarından biri olan kadranın ortasında globe figür diyor onlar. Dünya figürü. Evet. 3 boyutlu bir figür. Yani embossed hafif kadranı böyle yukarı doğru çıkan, derinliği olan bir figür ve siz kadranı ne renk yaparsanız o figür farklı bir efekt geliyor. Evet. Yani bazı açık renkler mesela derinliğini çok fazla göstermezken orta renkler mesela bizim sarı gerçekten o 3 boyut efektini müthiş ortaya çıkartıyor. Evet. Çünkü hem renk çok açık olmadığı için hatları görebiliyorsunuz. Çok koyu olmadığı için ışık vurduğunda o kesitleri görebiliyorsunuz. Gerçekten çok güzel bir kadran olduğunu düşünüyorum. Canlı prototipi de gördüğümüzde mükemmel olacağını hiç şüphem yok. O bakımdan bizim için iyi oldu. Sarı kadranla ilgili olarak tabii şunu da eklemek isterim. Son 2 sene kadran renkleriyle ilgili çok önemli değişiklikler oldu saat sektöründe. Yani ben bunu şeye bağlıyorum. Bu geride bıraktığımız pandemi sürecinde insanlar oldukça umutsuz, karanlık, karamsar günler geçirdiler. Ve bunun arkasında işler tekrar normale dönmeye başladığında, tekrar hayat normale dönmeye başladığında yeşeren umut bence saat kadranlarına yansıdı diyebilirim. Yani kendi adıma takip ettiğim, belki modada ne bileyim kılık kıyafet olarak da canlı renkler moda olmuştur. Çok takip ettiğim şeyler değil ama saat mevzusunu biraz buna bağlıyorum açıkçası. Çünkü hemen hemen her firma son derece canlı, çok uzaktan fark edilebilecek ilginç kadran renkleri yaptı. Biz de tabii bu trendin bir parçası olmak ve en azından geride bıraktığımız günleri de hatırlatacak bir eser elimizde kalsın istedik ve sarıya karar verdik. Yani bu saati alacak çok kişinin ben eminim koleksiyonunda herhangi sarı kadranlı bir saat yoktur. Bu da önemli bir detay kesinlikle olarak düşünülmesi gerekiyor yani. Katılıyorum. Saatin teknik özellikleri aslında tabii web sitemizde mevcut. Satın alma linkini gördüğünüzde zaten orada da görebiliyorsunuz. Yine kısaca bahsedeyim. 39 mm paslanmaz çelikten üretilmiş bir kasası var. Entegre çelik bilezikle geliyor. Kutu seti içinde sarı renk dikişlerle süslenmiş kauçuk bir kayış ve kayışa uygun toka bulunuyor. Aynı zamanda kayış ve bilezik hızlı değiştirme sistemine sahip. Yani saniyeler içerisinde ekstra bir işlem ya da bir alet kullanmadan bambaşka bir saate sahip olabiliyorsunuz. Evet. Saate sahip olmak isteyenler ne yapmalı kısmını yine Serdar'dan dinleyelim. Saate sahip olmak isteyenler maalesef biraz geç kaldı tabii. Yani şu an benim kendime ayırdığım özel bir rezerv birkaç tane saatim var ama biz tabii ciddi bir arkadaş grubumuz var saatlerle ilgili. Birkaç tane WhatsApp grubumuz var. Bu saati yaparken yapmadan önce bu
kişilere öncelik vereceğimize dair söz vermiştik. Kesinlikle. Bu kadar ilgi ve talep olacağını inan düşünmemiştim. düşünmemiştim. O yüzden aslında 100 limitli olarak bize ısrar edilen rakamı biz 50'ye düşürmek için adeta bir savaş vermiştik ve başarmıştık bunu. Markayı buna ikna etmiştik ama kendi arkadaş grubumuzda, kendi Horavax WhatsApp gruplarında bunu tanıttıktan sonra bir anda markayı arayıp adedi 100'e çıkarmak durumunda kaldık. Bu ikinci 50'yi de nasıl değerlendirelim falan derken Instagram canlı yayında tanıttık. Normalde bizim tarzımız saat hazır olup kişilere teslim edildikten sonra biz bu saati duyuruyorduk ama böyle bir sistem deneyelim dedik. Çünkü burada adedi arttırma sebebimiz zaten bize daha önceki limitli saatlere ulaşamadıkları için sitem eden dostlarımızla bir araya gelmekti. Ne oldu? Biz daha yine bir araya gelemeden saat bitti. 100'e çıkardık ve canlı yayında bunu tanıttık. O canlı yayından sonra da zaten çok teşekkür ediyoruz bu arada. Çok ciddi bir talep geldi ve saatleri yani neredeyse bitirdik diyeyim. Önümüzde 4-5 aylık bir teslimat süreci var ve o teslimat sürecinden sonra da bir dönem var. İnsanların bu saate konsantre olacağı. Kesinlikle. Mecburen kenara ben hani Serdar Oğal olarak ağırlığımı koydum ve birkaç adet ayırdım. Onun dışında şu an maalesef saat kalmadı. Ama yine de hani bir ulaşmak isteyenler bize bir e-mail atabilirler. Bir sosyal medya kanallarından bize ulaşabilirler. Elimizden geleni yaparız. Bu arada iptaller olabilir bilemiyorum. Kesinlikle, yani dönem içerisinde uzun bir süre 4-5 aylık bir süre var saatlerin teslimatına. O zaman izleyicilerimizin, takipçilerimizin bizimle kontak halinde kalmalarını rica edelim onlardan. Eğer saatlerle ilgili bir talepleri olacaksa bize sosyal medya hesaplarımızdan ya da e-mail hesaplarımıza direkt bana yazsınlar yoksa zor yani. Evet değil mi? Doğru. Direkt Serdar Bey'e yazabilirsiniz. Ya tabii dışında... yani saat hem güzel bir saat, birçok özellik sunuyor. Bir de 2150 frank gibi bir fiyatı var. Yani bu zaten şeyin liste fiyatı. Üzerine eklenmiş, çıkarılmış bir şey yok. Belki siz bir bayiye gittiğinizde ilişkilerinizi kullanarak 3-5 bir indirimle alabilirsiniz bu saate ama tabii Horavax Edition olması, size özel olması, numaralandırılmış bir limited edition olması onu zaten hani herhangi bir indirimle falan satmak mümkün değil ama biz ne yaptık? Yine markadan bunun tavizini alarak ilk 50'de yani ilk 50'deki dostlarımıza yine limitli bir Pige marka kalem hediye ediyoruz. O da bize özel yine sarı temayla yapılmış. Buradan Pige'deki dostlarımıza da özellikle Samet kardeşime çok teşekkür ediyorum bu projenin içinde olduğu için. Bir de bizim yine kendi özel üretimimiz ikili bir taşıma kutumuz var ki kadran rengiyle neredeyse birebir uyan işçiliği çok yüksek seviye. Benim ve Burak'ın kişisel olarak tüm detaylarıyla uğraştığı bir ikili taşıma kutusu veriyoruz ilk 50'deki dostlarımıza. İkinci 50'dekilere de yine horavaxshop.com'da satılan hatta burada bir tane var biz saatleri koyuyoruz içine. Ben evimde de çok sık böyle farklı noktalarda kullanıyorum. Bir saat tepsisi kullanıyoruz. Gayet yani efektif ve kullanışlı bir şey. Onu da ikinci eldeki dostlarımıza hediye ediyoruz. Bunlar da en azından bir hani indirim olmasa bile saati alırken yanında verilen bir hediye olarak düşünmek lazım. Kesinlikle bence de. Serdar çok teşekkür ederim. Bugün seni yorduk biraz. Yok ben çok keyif alıyorum bundan. Bir projeyi daha başlatıp belli bir noktaya getirmek, en azından bunu birileriyle paylaşır hale getirebilmek çok önemli. 8 aydır biz bu projenin detaylarıyla uğraşıyoruz. O 8 ay içerisinde hiçbir detayı kimseyle paylaşamamanın da verdiği bir stres var aslında. Tabii, doğru. İnsanlar bekliyor, soruyorlar, ne oldu diyorlar. Tam açıklayacağız bir şeyi değiştirmek zorunda kalıyoruz. Tam açıklayacağız. Daha özel, daha güzel bir şey karşımıza çıkıyor. Biz bu heyecanı Burak'la ve Horavax ailesindeki, Horavax ekibindeki diğer dostlarımızla zaten yaşıyoruz. Sizlerle de paylaşmak istiyoruz. Paylaşmaktan da büyük keyif alıyoruz ve bunda olmasa bile bir sonraki projeye bizimle beraber olmanız için size şimdiden buradan davetiyeyi gönderiyoruz yani. Peki o zaman bizi izlemeye devam edin diyelim. Bizi izlemeye devam edin. Görüşmek üzere.